Dostlar selamünaleyküm. Pakistan'la Hindistan arasında savaş patlamak üzere. İki ülkede Keşmir bölgesinde ordularına hazır olma emri verdi. Hatta sınırda silahlı çatışmalar yaşandı. Bu yüzden bugün bu konuyu konuşuyoruz. Pakistan'la Hindistan arasında neler oluyor? Büyük bir savaş patlayabilir mi? Bu savaş Pakistan-Hindistan savaşı mı yoksa ABD-Çin savaşı mı? Bugün tüm bu soruları cevaplıyoruz. Ve başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pakistan'la Hindistan arasında işlerin çatışmaya hatta savaşa doğru gitme ihtimali her zaman ciddiye alınması gereken bir ihtimal. Çünkü iki devlet kurulduğundan beri birbirlerini düşman olarak görüyorlar. Bu düşmanlığı ve tarihi süreci birazdan konuşuruz. Ama öncesinde son günlerde ne olduğuna değinelim. Keşmir'de, Cammu Keşmir bölgesinde büyük bir saldırı düzenlendi. Saldırı Hindistan'ın kontrol ettiği tarafta yapıldı ve 26 turist hayatını kaybetti. Bunun üzerine Hindistan Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı üstlenen Direniş Cephesi adlı örgütün Pakistan menşeli olduğunu söylediler ve bu saldırıyı Pakistan'ın yaptırdığını iddia ettiler. Tabii Pakistan tarafı bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Hatta bunun bir sahte bayrak operasyonu olduğunu söylediler. Yani Hindistan Pakistan'a saldırabilmek için böyle bir kurgu yaptı ve saldırı da onların oyunu dediler. Böyle bir şey olabilir mi yoksa saldırıyı Pakistan destekledi, birazdan konuşuruz. Ama bu saldırıdan sonra gerilim bir anda yükseldi. Hindistan Pakistan'la olan diplomatik ilişkilerini sonlandırdı. Pakistanlı diplomatları sınır dışı etti. Sınır kapılarını kapattı ve Pakistan vatandaşlarına verdiği tüm vizeleri iptal etti. Aynı şekilde Pakistan da Hindistan vatandaşlarına verdiği vizeleri iptal etti. Hava sahasını Hindistan'a kapattı ve tüm ticari ilişkilerini durdurdu. Buraya kadar her şey bir süre devam eden bir gerginlikle sonuçlanabilirdi. Yani iş çatışmaya gitmeyebilirdi. Ama Hindistan tarafı bir yaptırım kararı daha aldı ve Indus Suları Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Zaten Pakistan en sert tepkiyi bu karara verdi ve bunun bir savaş sebebi olduğunu açıkladı. Peki nedir bu Indus Suları Anlaşması? Pakistan'la Hindistan arasında Dünya Bankası'nın garantörlüğünde 1960'ta imzalanmıştı. Indus Nehri'ni besleyen toplam 6 nehir var. Bunların 3'ünün kontrolü Hindistan'a, 3'ünün kontrolü de Pakistan'a verildi. Hindistan'a verilen nehirler Indus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde de belli haklar tanındı. Ayrıca bunun karşılığında Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık gibi hakları olduğu maddesi eklendi. Pakistan zaten bu 3 nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın bazı baraj projelerinden dolayı bugüne kadar itirazlarda bulunmuştu. Hatta 2019 yılında Dünya Bankası'na bunu şikayet de ettiler. Ama Hindistan bu şikayetlere rağmen 2018'de birini açtı. 2026'da da ikincisini açacak ve baraj projelerini durdurmuyor. Çünkü bu projelerin anlaşmayla uyumlu olduğunu savunuyor. Ama Pakistan'a vermeleri gereken suyu bu şekilde ciddi anlamda azalttılar. Pakistan ekonomisinin %20'si Indus Nehri'nden gelen suyla gerçekleştirilen faaliyetlere dayanıyor. O yüzden bu anlaşma Pakistan için önemli bir anlaşma ve bunun ihlalini savaş sebebi olarak kabul ediyorlar. Zaten Pakistan Hindistan'ı biraz da bu anlaşmadan dolayı sahte bayrak operasyonu yapmakla suçluyor. Önce saldırıyı yaptılar. Ardından Pakistan'ı susuz bırakacak hamleyi yaptılar. Zaten bu hamle savaş sebebi olacağı için aslında Hindistan tarafı işi savaşa doğru götürmeye çalışıyor. Pakistan'ın iddiası gayet mantıklı. Zaten kısaca şöyle bir tarihe baktığımızda da bu iki ülkenin arasındaki savaş ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi konuşunca iyice anlaşılır ama bu kadar yüksek savaş ihtimalinin olduğu bir ortamda böyle sert bir karar aldığınız zaman zaten savaşı doğrudan körüklemiş oluyorsunuz. Bölge 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandı ve Hindistan ve Pakistan adlarıyla iki yeni devlet kuruldu. Çoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler Pakistan'a, Hindu yönetimindeki bölgeler de Hindistan'a bağlandı. Bundan sonra farklı konularda gerginlik hiç bitmedi. Ama esas gerginlik sebebi her zaman Keşmir bölgesi oldu. Keşmir'de halkın %80'i Müslüman ve bu halk Pakistan'la birleşmek istiyor. Bu yüzden 1947-1948 yılları arasında ilk savaş patladı ve bu savaşın sonucunda Keşmir ikiye bölündü. Ama iki ülke arasında kalıcı bir barış sağlanamadı. 1965 ve 1971 yıllarında da savaşlar yaşandı ve ateşkes anlaşmaları imzalandı. Bu anlaşmalarla kontrol hattı belirlendi ama barış tesis edilemedi. 1999'da bu hatta gerginlik zirveye çıktı. İki nükleer güç savaşın eşiğine geldi. 2019'da bile bu iki ülke savaşın eşiğine gelmişti. Şimdi yeniden böyle bir döneme girdik. Keşmir çözümsüzlüğü bu bölgede her an savaşın patlamasına sebep olabilecek bir kriz. İki ülkede nükleer güç olduğu için böyle bir savaş dünyayı felakete sürükleyebilir. Zaten Hinduların Müslümanlara karşı aşırı görüşlere sahip olmalarından dolayı burada
Burada bir savaşta nelerin yaşanabileceğini tahmin bile edemeyiz. Pakistanlı Müslümanlar da diri Müslümanlar. Yani hiçbir şeyi karşılıksız bırakmazlar. O yüzden burada mesele gerçekten tehlikeli boyutlara geldi. Hatta dün uzun zaman sonra ilk defa sınırda silahlı çatışma yaşandı. İki taraftan da çok fazla askerin öldüğü söylendi. Hindistan, Pakistan askerlerinin kendilerine saldırdığını açıkladı. Pakistan ise tam tersi. Hindistan'ın saldırılarına karşı kendilerini savunduklarını belirtti. Birkaç saat boyunca çatışmalar sürdü. En son iki tarafta özellikle Keşmir bölgesindeki askerlerine savaşa hazır olma emri verdi. Yani iş kontrolden çıkmak üzere. Yani bugün yarın savaş bile patlayabilir. Peki Pakistan Keşmir'deki saldırıyı desteklemiş midir? Yoksa gerçekten buradaki olaylar Hindistan'ın bir sahte bayrak operasyonu olarak görülebilir mi? İşte bu noktada savaşın esas sebebine ve taraflarına geliyoruz. Ben buradaki olayların sadece Hindistan-Pakistan arasındaki bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Burada aslında gerçek fail muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri. Ne alaka demiş olabilirsiniz ama vekalet savaşlarının yeni yüzyıldaki önemi ve ağırlığını bilenler zaten ne demek istediğimi anlamıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda artık işler biraz daha farklı yürüyor. Büyük güçler birbirleriyle savaşmak yerine vekalet savaşları yürütüyorlar. Bunu en çok gördüğümüz ve tecrübe ettiğimiz yer Suriye oldu. Suriye'de savaşın birkaç tarafı vardı ve her birini destekleyen ayrı bir güç bulunuyordu. Sadece Türkiye Suriyeli muhalifleri destekleyerek bu işi çözmeye ve kapatmaya çalışıyordu ki bunu başardık da. Ama diğer tarafta ABD PKK'yı, İran ve Rusya Esad yönetimini destekledi ve Türkiye'den farklı olarak savaşın bitmesini istemiyorlardı. Yıllarca Suriye'nin insanını savaştırdılar ve birbirlerine böylece diş gösterdiler. Birbirlerini hırpalamaya, zayıflatmaya çalıştılar. Bu sadece Suriye'de de olmuyor. Şu an Ukrayna Savaşı da bir vekalet savaşı. Batı, Rusya'ya karşı olan savaşını Ukrayna üzerinden yürütüyor. Doğrudan savaşa girmiyorlar ama Ukrayna'ya verdikleri destekle Rusya'yı zayıf düşürmeye çalışıyorlar. Bugün dünya üzerinde yapılan savaşlara genel olarak bakın, her yerde bunu göreceksiniz. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin karşısındaki Hafter'i Batı da destekledi. Daha doğrusu Türkiye'nin karşısında kim varsa Hafter tarafını onlar destekledi. Somali'de de durum aynı, Sudan'da da durum aynı. Yani nerede bir savaş varsa orada mutlaka savaşın vekil güçlerinin konuşulduğunu ama esas savaşın arka planda büyük devletler tarafından yapıldığını görüyoruz. Burada da tam olarak böyle bir ortam var. Şu an yeni bir yüzyıl inşa ediliyor ve bu yüzyılın yeni başat aktörü kim olacak diye bir gerginlik var. ABD tahtın içine kaptırmak istemiyor ama Çin o tahtı kapacak gibi görünüyor. İşte bunu engellemek için ABD zaten Çin'in etrafında bir kalkan oluşturmaya çalışıyordu. Mesela yakın zamanda bunun için Tayvan'ı kullanmaya çalıştılar. İşte şimdi burada da bu mesele Hindistan-Pakistan savaşına doğru götürülmeye çalışılıyor. Hindistan'la Çin arasında ciddi bir gerginlik var. ABD Hindistan'ın en yakın müttefiki. Hatta o kadar ki biz S-400 alınca kıyameti koparan ABD Hindistan S-400 alınca ses çıkarmıyor. Pakistan ise Çin'le yakın ilişkide. Aralarında demir kardeşlik denilen bir ilişki var. Çin Pakistan'a modern savaş uçakları ve insansız hava araçları sağlıyor. Ayrıca sürekli teknoloji transferi yapıyor. Birleşmiş Milletler platformlarında sürekli Pakistan'ın yanında duruyorlar ve Keşmir konusunda da Pakistan'ı destekliyorlar. Gwadar Limanı projesiyle iki ülke işbirliğini epey ilerletmiş durumda. Bu liman Çin'in Hint Okyanusu'na açılan kapısı. Çin için çok stratejik bir merkez olarak görülüyor. Diğer yandan Hindistan cesaret edebilse neredeyse Çin'le savaşa girecek. Daha önce biliyorsunuz 2020'de aralarında sıcak bir çatışma bile yaşanmıştı. Bu dönemden sonra Hindistan Çin'e olan bağımlılığını gün geçtikçe azalttı. Teknoloji ve altyapı alanlarında Çinli şirketlere sert düzenlemeler getirdi. Yani savaşmak üzere olan taraflar Hindistan ve Pakistan gibi görünse de esasında savaş ABD ve Çin arasında olacak. O bölgede bir vekalet savaşı yürütecekler. İşte bu yüzden Keşmir'de yapılan terör saldırısının bir sahte bayrak operasyonu olma ihtimali oldukça yüksek. ABD böyle işleri sever, her zaman da yapmıştır. Biz elbette kardeş ülke Pakistan'ın yanındayız. Onlara zarar gelecek hiçbir şeyin gerçekleşmesini istemeyiz. Bir savaş olursa destek de veririz. Bir de son olarak Türkiye'den Pakistan'a 6 adet askeri kargo uçağı gittiği ve bir sürü silah desteği sağlandığına yönelik haberler var. Ama bu haberlere itibar etmeyin. Çünkü bunlar yalanlandı. Zaten bunların konuşulmasını istiyorsa Türkiye açıktan desteklediğini söyler. Çekineceği bir şey yok. Sonuçta Hindistan'la yan yana yürüyecek değiliz. Yani kısaca özetlersek şu an Hindistan ve Pakistan arasında bir savaş patlamak üzere. Ama bu savaş görünüşe göre ABD ile Çin arasında yaşanacak. Hindistan ve Pakistan'ı kullanacaklar. Pakistan'ın bir şekilde Keşmir'i geri almasını elbette isterim. Ama inşallah bir vekalet savaşının vekili olmak zorunda kalmazlar. Zorunda kalmak diyorum çünkü sonuçta sahte bayrak operasyonunu yapan Hindistan tarafı eğer bir saldırı düzenlemeye kalkarsa Pakistan cevap vermek zorunda kalır. Ve böyle bir şeyi şu an için istemem. Allah'a emanet olun.